Katılım endeksi nedir? Bugün katılım endeksi üzerine konuşacağız arkadaşlar. Yani burada helal haram kazanç üzerine hassasiyet olan insanlar için çok önemli bir nokta olan katılım endeksini inceleyeceğiz. Katılım endeksi Borsa İstanbul üzerinde işte faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Burada katılım bankacılığının temel amacı İslami finans ilkelerine uyan yatırımcılar için yatırım karşılaştırması ve referans noktası sağlamaktır. Yani helal hisselerle haram hisseleri birbirinden ayırmaktır kısacası. Katılım endeksini oluştururken Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nin bünyesinde yer alan danışma kurulu ile işbirliği yapılır. Daha önce işte ben de bankacılıktan geldiğim için burada bir Türkiye Katılım Bankalar Birliği var. Bunların da her bankanın bir danışma kurulu var. Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nde bir danışma kurulu var. Bunlar işlemlerde işte bu işlem haram ya da helal işte bunlarla ilgili caiziyet veren bir kurul. Genelde her bankanın işte 3 kişiden oluşan bir kurul oluyor vesaire. Katılım endeksi oluşurken dinin haram kıldığı sektörler listeden çıkarılır. Katılım şirketleri finansal oranlarına bakılır ve buna göre bu belirlenir. Buradaki oranlar ne dersek, şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerlerinin oranı %33'ü geçmeyecek. Faizli getiri, nakit ve menkul kıymetlerin piyasa değerinin oranı %33'ü geçmeyecek. Ve yine bahsedilen fiyatlar alanında elde edilen gelirlerin toplam gelirinin oranı da %5'i aşmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu oranları aşan şirketler zaten katılım bankaları, katılım endeksinden çıkartılıyor arkadaşlar. Zaten belki takip ediyorsanız ya da buna önem veriyorsanız zaten görüyorsunuzdur. İşte 3 ayda bir vesaire bu listeler güncelleniyor. Bazı şirketler katılım endeksine dahil edilirken bazıları çıkarılıyor. Hani burada bana sorular geliyor. Benim elimde bu liste vardı. Dün helalde, bugün haram mı? Ne yapmamız gerekiyor gibisinden, satacağım mı falan gibisinden. Arkadaşlar benim aslında açıkçası mesela ben de dikkat eden bir insanım. İçime sinmiyor. Elimdeki bir hisse eğer katılım endeksinden çıktıysa onu satıyorum. Onun yerine katılım endeksindeki başka bir hisseye yöneliyorum. Çünkü dediğim gibi bu artık işime sinmiyor. Çünkü bu daha önceden baktığımız işte bu oranları karşılayan bir firmayken işte helal yatırım yapmak için daha makulken artık bu oranları aşmış. Yani daha çok haram kazanca doğru gitmiş. Bu yüzden buraya yatırım yapmak benim içime sinmiyor. Ben satıyorum. Artık bu biraz burada vicdanınıza kalmış bir şey. Örneğin mesela Türk Hava Yolları eskiden katılım endeksinde değildi. İşte yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Benim elimde Türk Hava Yolları vardı. Endeksten çıkarıldıktan sonra işte katılım endeksinden çıktıktan sonra ben sattım. Yerine işte başka bir hisse aldım. Katılım endeksinde yer alan şirketler faaliyette bulundukları sektör ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmelerinde faaliyetlerin yazılı olduğu şirketler hisseleri kapsamı dışında bırakılıyor. Mesela işte hangi sektörler kapsam dışı buna bakalım. İşte alkollü içki üreten ve ticaretini yapanlar, tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddeleri üreten ve ticaretini yapanlar, kumar ve işte kumar hükmündeki faaliyetleri yapan şirketler, domuz ve mamullerin üretimini yapan ticari faaliyetler yapanlar, faizli finans işlemleri işte faizli bankalar vesaire, faktöringler, para veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler, ahlaka ve İslam değerlere aykırı yayımcılık, İslam değerleri bağdaşmayan eğlence, otelcilik vesaire faaliyet yapan şirketler, çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler, insan fıtratını değiştirmeye yönelik genetik faaliyetler üzerine oynayan şirketler, sağlığa zararlı tütün ürünlerini üreten ve ticaretini yapan şirketler katılım endeksinin dışında bırakılıyor arkadaşlar. Burada sormak istediğiniz bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın. Üzerine konuşalım. Ben de hani katılım endeksinin uzmanı olduğumu söyleyemem ancak bu konuda dikkat eden bir insan olduğum için yine araştırmalarıma devam ediyorum. Yani belli bir bilgi birikimim yine var. Çünkü 5 yıl katılım bankacılığı yaptım. Üzerine yine şu anda çalıştığım şirkette bu konuda bu değere önem veren bir şirket olduğu için yine katılım endeksleri üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Hani burada belli bir tecrübem var. Az çok fikrim var. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Karşılıklı olarak bir fikir alışverişinde bulunalım arkadaşlar. İyi günler.